Güneşin ısıttığı Fransız Rivierası'na hoş geldiniz. İşte burada heybetli kayalıkların ve Akdeniz'in masmavi sularının arasında beklentileri alt üst eden bir ülke olan Monaco yer alıyor. Gösteriş ve çekiciliğin ülkesi olan Monaco, ihtişamlı casinoları, yüksek bahisli yarışları ve dünyada nadir görülen bir zenginlik yoğunluğuyla hayal gücümüzü cezbediyor. Fransız Rivierası'ndaki göz alıcı şehir devleti, Monaco hakkındaki videomuza hoş geldiniz. Bugün bu eşsiz ülke hakkında 10 büyüleyici gerçeği keşfedeceğiz. New York City'nin Central Park'ından daha küçük bir ülke düşünün. Ama neredeyse 40 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en nüfuslu ülkelerinden biri olan Monaco burası. Omuz omuza yaşayan sakinleri her santimlik alanın değerli olduğu bir coğrafyada hayatlarını sürdürüyor. Bu yoğunluk, ultra zenginlerin ve sıradan Monakoluların olağanüstü bir yakınlıkta yaşadığı büyüleyici bir sosyal deney yaratıyor. Sokaklarda yürürken lüks yatların, Michelin yıldızlı restoranların ve mütevazı dairelerin hepsine aynı anda rastlayabileceğiniz bir yer burası. Geniş metropollerden şirin köylere kadar çoğu ülkenin başkentleri açıkça bellidir. Ancak Monaco geleneklere meydan okuyor. Bu minik ülke, özünde hem ülkenin hem de tek kent merkezinin adını Monaco olarak taşıyan bir şehir devleti. Bu ilginç özellik, Monaco'nun cazibesine katkıda bulunuyor, ulusal kimliğin ve şehir hayatının birbiriyle sorunsuz bir şekilde iç içe geçtiği bir yer. Monaco'nun resmi dili, daha büyük komşusuyla olan yakın bağlarının bir mirası olan Fransızca. Ancak sınırları içinde bir dil senfonisi duyulabilir. İtalyanca, İngilizce, Rusça, dünya seçkinlerinin dilleri sokaklarda ve casinolarda yankılanıyor ve Monaco'nun küresel çekiciliğinin bir kanıtı. 4. Bölüm, Euro bölgesi, Monaco kalbi. Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen, Monaco kıta komşularının ortak para birimini benimsedi. Euro burada hüküm sürüyor ve ülkenin damarlarında dolaşan servet akışını kolaylaştırıyor. Rulet masasındaki yüksek bahislerden milyonlarca dolarlık emlak işlemlerine kadar Euro, Monaco ekonomisinin can damarı. 5. Bölüm, Prenslik Saltanatı. Monaco Prensi'nin devlet başkanı olarak önemli bir konuma sahip olduğu anayasal bir monarşidir. Grimaldi ailesi, yüzyıllardır Monaco'nun kaderine yön veriyor ve saltanatları ulusun dokusuyla iç içe geçmiş durumda. Bu gelenek ve modern yönetim karışımı, Monaco'ya benzersiz bir politik kimlik kazandırıyor. Tarihin ve ilerlemenin el ele yürüdüğü bir yer. 6. Bölüm İnanç Mozaiği. Roma Katolikliği, Monaco'daki baskın dindir ve kiliseleri ve katedralleri, halkının inancının birer kanıtı olarak durmaktadır. Ancak Monaco'nun kucaklayışı tek bir inanç sisteminin ötesine geçiyor. Kozmopolit nüfusu, bu küçük coğrafi alanda bir dini ifade mozaiği yaratan, çeşitli inançları da beraberinde getirdi. 7. Bölüm, Riviera'da bir mücevher. Engebeli dağların köpüklü Akdeniz'le buluştuğu bir sahil şeridi hayal edin. Burası Fransız Rivierası ve Monaco, ihtişam ve doğal güzelliğin simgesi olarak kalbinde yer alıyor. Yatlar limanda hafifçe sallanıyor, şık çizgileri sahil şeridinin kıvrımlarını yansıtıyor. Lüks oteller ve casinolar manzaradan yükseliyor. Işıkları gece gökyüzünün fonunda yıldızlar gibi parlıyor. Monaco, duyular için bir şölen. Doğal ihtişamın ve insan yapımı savurganlığın mükemmel bir uyum içinde var olduğu bir yer. 8. Bölüm. Kendi dünyasında bir ülke. Monaco'nun eşsizliğini gerçekten kavramak için şunu düşünün. Dünyanın en küçük ikinci ülkesi ve sadece Vatikan'dan sonra geliyor. Tüm kara parçası New York City'nin Central Park'ına rahatlıkla sığabilir. Hatta yer bile kalır. Ancak bu sınırlı alan içinde Monaco hem büyük hem de inkar edilemez bir şekilde kendine özgü bir kimlik yarattı. 9. Bölüm. Milyonerlerin sıradan olduğu yer. Monaco sokaklarına adım attığınızda kendinizi olağanüstü bir zenginliğin içinde bulursunuz. Buradaki her 3 kişiden birinin milyoner olduğu söyleniyor. Servetleri bu lüks ve avantajlı vergi politikaları cennetine çekiliyor. Süper arabalar sokaklarda vızıldıyor. Tasarım butikleri enfes ürünlerle dolu ve havada bir zenginlik alt tonu var. Güzel dönem şaheseri olan Monte Carlo kumarhanesi, Monaco'nun zengin ve ünlülerin oyun alanı olarak imajıyla eş anlamlıdır. Yine de bu şans yuvasını ilginç bir yasa yönetiyor.
Monaco vatandaşlarının kutsal salonlarında kumar oynaması yasak. Bu, Monaco'nun zenginlikle olan karmaşık ilişkisini, böylesine yoğun bir refahla birlikte gelen potansiyel tuzakların farkında olduğunu gösteren bir kural. Monaco'nun üzerindeki gökyüzüne bakın, ticari bir uçaktan çok bir helikopter görme olasılığınız daha yüksek. Bu küçük ülkenin kendi havaalanı yok, sınırlı kara alanı böyle bir altyapıyı barındıramıyor. Bunun yerine, helikopter pistleri manzarayı süslüyor ve varlıklı ve zaman konusunda bilinçli olanları benzersiz bir hız ve rahatlıkla gidecekleri yere götürüyor. Monaco'nun engebeli arazisinde dolaşmak zorlu olabilir, ancak prenslik ustaca bir çözüm buldu, ücretsiz halk asansörleri ve yürüyen merdivenler. Bu modern mühendislik harikaları, hem sakinleri hem de ziyaretçileri dik yamaçlarda yukarı ve aşağı taşıyor ve en zorlu yokuşları bile aşmayı kolaylaştırıyor. Bu, Monaco'nun benzersiz kısıtlamalı ortamında bile yayalara öncelik veren kentsel tasarıma olan bağlılığının bir kanıtı. 13. Bölüm, Cennetin Bedeli. Monaco'nun gıptayla bakılan emlaklarından birine sahip olmak, genellikle dünyanın en pahalıları arasında yer alan bir bedelle gelir. Sınırlı alan ve eşsiz lüks, fiyatları yükseltiyor ve Monaco'yu dünyanın seçkinleri için ayrılmış bir oyun alanı haline getiriyor. Yine de bu savurganlık aleminde bile Monaco hükümeti, vatandaşları için uygun fiyatlı konut seçenekleri sunmak için çabalıyor. Ve bu olağanüstü yerde yaşama hayalinin bazıları için ulaşılabilir kalmasını sağlıyor. 14. Bölüm, araziyi geri kazanmak, hayalleri genişletmek. Bir tarafında dağlar, diğer tarafında denizle çevrili olan Monaco, benzersiz bir zorlukla karşı karşıya kaldı. Sınırlı toprakları içinde nasıl genişleyeceği? Cevap, prensliğin özenle sahil şeridini Akdeniz'e doğru genişlettiği bir süreç olan arazi ıstırabında yatıyor. Fontvieille bölgesi, insan dehasının ve amansız ilerleme arayışının bir kanıtı olan bu çabanın bir kanıtı olarak duruyor. Monaco'nun hikayesi, kökleri güçlü Ceneviz Cumhuriyeti'ne kadar uzanan bir hanedan olan Grimaldi ailesinin hikayesiyle iç içe geçmiş durumda. 700 yılı aşkın süredir devam eden saltanatları, dirençlerinin ve uyum yeteneklerinin bir kanıtı. Monaco Kalesi'ni 1297'de cesurca ele geçirmelerinden, küresel bir turizm destinasyonunun modern koruyucuları olarak üstlendikleri role kadar, Grimaldiler bu küçük ulusta silinmez bir iz bıraktılar. Yılda bir kez, Monaco sokaklarının dinginliği, Formula 1 yarış arabaları prensliğe inerken motorların kükremesine yol açıyor. Motor sporlarının tacındaki mücevher olan Monaco Grand Prix'si, şehri yüksek oktanlı bir piste dönüştürüyor. Dar virajları ve zorlu düzlükleri sürücü becerisinin ve cesaretinin sınırlarını zorluyor. Bu, başka hiçbir şeye benzemeyen bir gösteri, spor, cazibe ve eşsiz heyecanın birleşimi. Karmaşıklıklar ve belirsizliklerle boğuşan bir dünyada Monaco bir sükunet ışığı olarak duruyor. Suç oranı, güçlü kolluk kuvvetlerinin, gelişmiş gözetim sistemlerinin ve sakinlerinin güvenli ve emniyetli bir ortamı sürdürme konusundaki kolektif bağlılığının bir kanıtı olarak dikkat çekici derecede düşük. Burada Akdeniz kıyılarında gönül rahatlığı bir lüks değil, bir yaşam biçimi. Ve böylece beklentileri alt üst eden ve hayal gücünü cezbeden bir şehir devleti olan Monaco'ya veda ediyoruz. Nefes kesen manzaralarından eşsiz zenginlik ve gelenek karışımına kadar Monaco, sonsuz bir hayranlık uyandıran bir yer olduğunu ortaya koydu. Dünyanın bu olağanüstü köşesini ziyaret etme şansınız olursa, dolambaçlı yollarında gezinmek için uluslararası sürücü belgesine ihtiyacınız olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın. Kim bilir Riviera'nın bu mücevheri başka hangi sırları barındırıyor?